Kolombiya'nın en renkli kasabası Guatepe'yi geziyoruz bu videoda. Hem de Maps and Bags farkıyla. Herhalde komşulardan böyle benim gibi kadınlar varsa benim de olsun, benim de evimde böyle süsleme olsun falan diye herhalde kocalarının başlarının etlerini yemiş. Renk ayarlarınızla oynamayın çünkü bu kasaba en az şu an gördüğünüz kadar renkli. Evet, bugün Guatepe'ye gidiyoruz. Böyle Medellin'e yaklaşık 80-90 kilometre mesafede bir yer. Yaklaşık 2 saatlik bir yolumuz var ve bunun için bir tur satın aldık. Bu tur kapsamında 3 tane aktivitemiz olacak bugün. Öncelikle devasa bir kaya göreceğiz. Hatta o kayanın üzerine tırmanacağız. Sonrasında o kayanın etrafındaki muhteşem gölde bir bot turu yapacağız. En sonunda Guatepe kasabasını gezeceğiz. Dünyanın en renkli kasabalarından birini gezeceğiz. Dolu dolu bir gün olacak ve keyifli bir gün olacak gibi duruyor. Biz şimdi tur ekibimizle buluşmaya gidiyoruz. İlk durakta görüşmek üzere. Yolda 2 saat nasıl geçti anlamadan günün ilk durağı olan o devasa kayaya geldik bile. Bölgenin geri kalanıyla 180 derece tezat oluşturan inanılmaz bir coğrafi oluşum bu kaya. Yani Piedra del Penol. Ve şimdi sıkı durun. Bu kaya 60 küsür milyon yıldır buradaymış. Ağırlığının ise 10 milyon ton olduğu iddia ediliyor. Turumuzun ilk durağında Piedra del Penol kayasına geldik. Bu böyle tek başına devasa bir kaya parçası. Yaklaşık 200 metre yüksekliğinde ve üzerindeki bu merdivenlerle yaklaşık böyle 700 adet merdivenle bu kayanın tepesine çıkabiliyorsunuz. Biz de şimdi öyle yapacağız. Şimdi bu kayanın üzerine niye çıkıyorsunuz derseniz manzara peşindeyiz. Birazdan tırmanacağımız merdivenler gözümüzü korkutmadı değil. Ama sonuçta buraya bunun için geldik. Bir şekilde bitecek bu merdivenler. Yolu yarıladık, 300 basamağa geçtik, bir mola verelim dedik böyle bir manzara noktasında. Mola vermişken de biraz bu kayadan bahsedelim. Çünkü hani öyle kaya deyip geçmeyin, çok enteresan bir hikayesi var aslında. Tabii yani bu bir kaya, işte 65 milyon yıldır burada. Hatta zamanında bu civarda yaşayan kabileler bu kayaya tapıyorlarmış. Hani The Rock, The Stone diye. Yani The Rock, The Stone demiyorlarmış, onun İspanyolcasını diyorlarmış diyelim. Ya da o zaman hangi dili konuşuyorlarsa. Fakat ondan sonra 1950'lerde bu civardaki köydeki papaz bir sırasında niyeyse işte böyle insanlara hani challenge etmiş. Demiş ki işte yani bu kayaya çıkamazsınız falan gibi. Böyle saçma bir challenge başlatmış. İşte ilk TikTok, ilk Instagram challenge'larından biri olsa gerek. 1954 yılında da Luis Villages diye bir adam 2 tane arkadaşını da kendine uydurmuş ve bu kayaya tırmanmaya karar vermişler. Bu kayanın tepesine tırmanmaları 5 gün sürmüş. Neyse ondan sonra inmişler filan. Tabii bu kayayı hani kimse istemiyor yani. Hani çok çirkin bir kaya, işte etrafında doğru düzgün bir tarım arazisi yok, hiçbir şey yok filan. Fakat Luis burada bir potansiyel görüyor ve bu kayanın çevresindeki bütün araziyi alıyor. O yüzden aslında şu kaya Luis Villages ve ailesine ait. 1970'lerde özellikle baraj gölü olunca çok fazla turist çekmeye başlıyor. Bugünlerde buraya günde 3000 kişi geliyormuş. Bilet ücreti ise 20.000 peso ki bugünümüz kuruyla yaklaşık 4,5 dolar ediyor. Yani Villages ailesinin sadece giriş biletinden günlük kazancı yaklaşık 14.000 dolar. Ve aynı zamanda aşağıda görmüş olduğunuz tüm restoranlarda Villages ailesinin kiracısı. Yan taraftaki tarlayı alan Luis'in arkadaş şu an kahrından çoktan ölmüştür. Onlar tüm ailece kahırdan ölmüşlerdir. Thank you. Az kaldı, az.
Evet, kayanın tepesine ulaştık. 500'lere kadar iyi geldik aslında ama 500. basamaktan sonra biraz zorlamaya başladı. Ama tepedeyiz ve manzara gerçekten muazzam. Kayanın tepesindeki ödülümüz eşsiz manzarası ile insan yapımı bir göl olan Guatepe Rezervuarı oluyor. Beklentimiz büyüktü ama karşılığında buldu diyebiliriz. Kayanın tepesinde aynı zamanda birkaç kafe ve hediyelik eşya dükkanı da var. Piedra'nın çıkışında böyle souvenir shop'tan vermişler ki hani yukarıdaki kafeler, aşağıdaki restoranlar yetmiyor. Bir de buradan para kazanalım diye. Vallahi işini biliyorsun Bilages. İşini biliyorsun. Kayaya iyice doyduktan sonra şimdi de yakınlardaki Guatepe kasabasına doğru devam ediyoruz. Burada ilk olarak öğle yemeğimizi yedikten sonra hemen ikinci aktivitemize geçiyoruz. Şimdi turumuzun ikinci aktivitesine geldik. Guatepe Gölü'nde bir bot turu yapacağız. O kayanın üzerinden gördüğümüz harika doğanın içerisinde o Guatepe Rezervuarı'nda bir bot turu yapacağız ve kayaya bir de bu taraftan bakalım. Malum kayadayken kayayı göremiyorduk. Buradan muhtemelen kayayı çok daha güzel göreceğiz. Göl durgun görünüyor ama belli olmaz tabii. Guatepe Rezervuarı, Guatepe Nehri üzerindeki bir hidroelektrik barajının inşasıyla yaratılmış insan yapımı bir göl. Üzerinde de birçok küçük ada yer almakta. Ve işte az önce o tepesine çıktığımız dev kaya parçasını da ileride görüyoruz. Şimdiye kadar enteresan birçok coğrafi oluşum görmüştük ama Piedra del Peñol çoktan unutulmayacaklar arasına girdi bile. Gerçekten de nevi şahsına münhasır bir kaya. Şimdi de Guatepe turumuzun 3. ve son aktivitesine geldik ve bu sefer Guatepe'nin kendisini gezeceğiz. Burası dünyanın en renkli kasabalarından birisi olabilir. Şöyle sokaklarında biraz turlayalım, evlerini size gösterelim. Bakalım evlerinde dikkatinizi çeken bir şey olacak mı? Guatepe yaklaşık 7000 kişilik nüfusa sahip bir kasaba. Rengarenk evleriyle dünyanın en fotojenik kasabalarından biri olan Guatepe'deki bu evlerin alt kısımlarında farklı görseller göreceksiniz. Peki nedir bu görsellerin olayı? Guatepe'de her evin altını süsleyen bu renkli panellerin bir adı var. Zocalo.
Bu paneller aslında hani tarihsel olarak hep varmış. Yani bu bölgedeki evler işte böyle hani çamurdan, kilden vesaire filan yapıldığı için evlerin alt kısımlarını işte hayvanlar girmesin diye ya da bir takım işte böcekler, nem vesaire girmesin diye böyle alçıyla kapatırlarmış. Hani binanın tamamını sıvama şansları yok pahalıya gelmesin diye, sadece alt kısmını koruma amaçlı yaparlarmış. 1919 yılında Jose Jimenez isimli bir adam önce bir kiliseye böyle süslemeler yapmış. Ondan sonra da gitmiş işte evine böyle bunun gibi kuzu desenleri yapmış alçıdan boyama. Ondan sonra komşuları çok beğenmiş. Herhalde komşulardan böyle benim gibi kadınlar varsa benim de olsun, benim de olsun, benim de evimde böyle süsleme olsun falan diye herhalde işte kocalarının başlarının etlerini yemiş. İşte kocaları gitmiş Jose Jimenez'le konuşmuş filan. Bizim de evimize yapsana filan derken işte böyle bir gelenek oluşmuş. Şu an Godtepe'deki her evde var. Bazıları böyle daha kültürel temalı diyelim. Bölgedeki yaşantıyı anlatan, halkın yaşantısını anlatan, bölgedeki kültürel değerleri anlatan zokalolar var. Bazıları daha ticari amaçlı. İşte bir dondurmacının zokalosu dondurma temalı, ayakkabıcınınki ayakkabı temalı, işte otelinki seyahat temalı vesaire gibi. Bu da Godtepe'deki en büyük zukalolardan birisi. Adam zaten bir at çizmiş ama atı da aşağı yukarı birebir boyutta çizmiş. Bu arada söylemedik ama görüntülerden anlaşılıyordur herhalde. Bu zukaloların her biri 3 boyutlu. Recuerdo'dayız. Godtepe Gölü aslında bir baraj gölü. 1970'lerde oluşturulmuş ve oluşturulurken 4 tane köy sular altında kalmış. İşte o köylerden bir tanesi Aldeyas köyünün sakinleri köylerinden kurtarabildikleri işte kapı, pencere pervazı ne varsa onları böyle buraya getirip oradaki Aldeyas'taki günlerini hatırlamak, Aldeyas'taki köylerini yaşatmak amacıyla Godtepe'de bu sokağı yapmışlar. Burası da Godtepe'nin en ikonik meydanlarından birisi. Denilene göre burada fotoğraf çektirmeden dönerseniz Godtepe'ye gelmiş sayılmıyormuşsunuz. Bunu duyunca adettendir deyip birkaç fotoğrafta biz çektiriyoruz. Evet, günün sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bu renkli kasabadan yavaş yavaş ayrılma vakti. Godtepe turumuzun sonuna geldik. Biz burayı çok sevdik. Umarım sizler için de keyifli bir video olmuştur. Bir sonraki seyahatte, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.